Muharebe Tarihi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Arif Emre Haduk. Hepimiz daha önce Alman denizaltılarının, başka bir deyişle U-botlarının 2. Dünya Savaşı boyunca Kraliyet Donanması'na ve müttefik konvoylarına neler çektirdiğini az çok duymuşuzdur. Gelin bu videoda Atlantik Savaşı'nın en korkulan savaş araçlarının birinde yaşam nasıldı birlikte inceleyelim. U-botlar dönemin diğer savaş araçlarına kıyasla en zorlu yaşam koşullarına sahip araçlardı. 3 haftadan 6 aya kadar uzanan görev süreleri boyunca denizaltı mürettebatı banyo yapamıyor, tıraş olamıyor ve giysilerini değiştiremiyordu. U-bot personeli uzmanlar ve denizciler olmak üzere kabaca ikiye ayrılıyordu. Uzmanlar radyo, dinleme cihazları, motor, bataryalar ve torpidolar gibi spesifik alanlar üzerine eğitim almış personellerdi. Bu grubun temel amacı denizaltının operasyonel kalmasını sağlamaktı. Denizcilerse güverteden gözlem yapmak, güverte topunu kullanmak, torpidoları yüklemek ve denizaltının diğer kas gücü gerektiren işleriyle ilgileniyorlardı. Denizcilerin günlük rutini 8 saatten 3 periyoda ayrılmıştı. 8 saat dinlenme, 8 saat görev ve 8 saat karışık iş sürelerine sahiplerdi. Uzmanların aktivitesi ise akşam 8'den sabah 8'e kadar 4'er saatlik 3 vardiyaya ve geriye kalan zamanda 6'şar saatlik 2 vardiyaya ayrılmıştı. Bu programlama sayesinde denizaltı 7/24 aktif kalıyordu. Denizcilerin yürüttüğü kuleden gözetleme işi sanılanın aksine oldukça yıpratıcı bir işti. Atlantik Okyanusu'nun dondurucu rüzgarına ve hırçın dalgalarına saatlerce maruz kalarak dürbünle gözlem yapmaları gerekiyordu. Her ne kadar su ve rüzgar geçirmez sert giysiler kullanılsa da bu şartlar altında kuru kalmak neredeyse imkansızdı. U-botlarda bulunan içme suyu oldukça kısıtlıydı ve suyun kullanımı için katı kurallar düzenlenmişti. Bazı U-botlar operasyonel menzilini arttırmak amacıyla içme suyu tanklarından birini de su yerine yakıtla doldurmayı tercih ediyordu. Bu denizaltılarda içme suyu şartları çok daha zorlayıcıydı. Su konusu bu kadar sıkıntılı olunca doğal olarak denizaltılarda banyo ya da tıraş diye bir olgu olmuyordu. Mürettebat derilerindeki tuzlu suyu çıkarmaya yarayan özel bir sabuna sahipti. Ama bu sabun deride yağ benzeri bir tabaka bıraktığından dolayı pek tercih edilmiyordu. Hastalıkları önlemek için özel bir deodorant kullanılıyordu. Ayrıca mürettebatın üzerindeki giysiden başka yedek bir kıyafeti bulunmuyordu. Fazladan sadece bir çift çoraba sahiplerdi. Denizaltının içindeki alanların kullanımı da tıpkı su kullanımı gibi oldukça kısıtlıydı. Denizaltının uygun bölgelerinde mürettebatın kullanması için ufak birer kilitli dolap mevcuttu. Buralarda kişisel eşyalar saklanıyordu. Torpido bölmesi de aynı zamanda bir yaşam alanıydı. Göreve tam torpido kapasitesiyle çıkmış bir U-bot, ilk 2 torpidosunu ateşledikten sonra 6 yataklık yer açılıyordu. Bu süreye kadar mürettebatın bir kısmı tabiri caizse üst üste uyumak zorunda kalıyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere U-botlarda özel alan diye bir şey de yoktu. Yataklar denizaltının ortasında bulunan koridorun sağ ve sol kenarlarına dizilmişti. İstirahat halinde olan bir personel sürekli olarak denizaltının içerisinde ileri geri giden diğer mürettebatla iç içe olmak zorunda ve bu şartlar altında uyumak zorundaydı.
kısmen özel alana sahip olduğunu söyleyebileceğimiz tek kişi denizaltının kaptanıydı. Aslında onun odasını da denizaltının geri kalanından ayıran tek şey ince bir bez perdeydi. Haliyle kaptan da bu karmaşa ve gürültüden payını alıyordu. Zaten kaptanın odası acil durumlarda hemen olaya müdahil olabilmesi için radyo ve kontrol odasının hemen yanında yer alıyordu. Denizaltıların yiyecek stoğu konusu da oldukça ilginçtir. Sefere çıkmadan önce en ufak boşluklar bile yiyecekle dolduruluyordu. Hatta denizaltıda bulunan 2 tuvaletten birine dahi yiyecek doldurulduğu için oradaki yiyecekler tüketilene kadar yaklaşık 50 kişilik mürettebat tek bir tuvaleti kullanmak durumunda kalıyordu. Tüm bu zorlu şartlara rağmen U-Boot mürettebatı olmanın bir avantajı vardı. Zorlu görev şartlarından dolayı en iyi yiyecek ve meyve stoklarını U-Boot mürettebatı alıyordu. Tabi nemden dolayı bu yiyecekler hemen bayatlıyor ve üzerlerine dizel kokusu siniyordu. Hatta mürettebat bu yiyeceklere dizel yiyecek adını vermişti. U-Boot'ların tuvaletinde sifon yoktu. Tuvalet kullanıldıktan sonra el pompasıyla okyanusa atım sağlanıyordu. Düşman unsurlarıyla temas sağlanırsa pompanın çıkaracağı sesin endişesiyle tuvalet kullanımı tamamen yasaklanıyordu. Bu kulağa basit gibi gelse de bazen düşmanı hedef almak için uygun pozisyonu almanın saatler sürdüğünü düşünürsek aslında ne kadar zor bir süreç olduğunu anlamış oluruz. Fiziksel sorunlar bir yana uzun süren seferler yanında psikolojik sorunları da getiriyordu. Mürettebat haftalarca, bazen aylarca kara parçası görmüyordu. Motorla ilgilenen uzmanların günlerce gökyüzünü bile göremediği oluyordu. Bu baskı koşulları ancak bir düşman gemisi batırıldığında oluşan sevinç ya da saldırı altındayken oluşan korku ve heyecanla kesintiye uğruyordu. Mürettebat çeşitli kart oyunları ve etkinliklerle bu baskı ortamını nispeten hafifletmeye çalışıyordu. Örneğin Kaptan Wolfgang Luth personeline şarkı ezberleterek ufak çaplı yarışmalar düzenliyordu. Nihayet görevin sonuna gelindiğinde ise özellikle Fransa'da bulunan U-Boot üslerinde karaya çıkan mürettebat uzun sakalları, tuza bulanmış üniformaları ve korkunç fiziksel durumlarıyla boy gösteriyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'na ilgi duyan hemen hemen herkes Atlantik Savaşı'na damga vuran U-Boot'lar ve Karl Dönitz Kurt sürüsü hakkında bir şeyler duymuştur. Biz de bu videoda döneminin en korkulan savaş araçlarından birinin U-Boot'ların içindeki düzeni ve yaşamı inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, önceki çalışmalarımıza göz atmak için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.